Merhabalar, ben Çelebi. Bu haftanın meydan okuması yüksek kalorili beslenmemekti. Biliyorsunuz bunu başaramamıştım. Ama bu hafta başardım. Bu hafta bunu başarmak için kendime 6 tane madde hazırladım. Birincisi çok su içmek. İkincisi abur cubur yememek. Üçüncüsü sofradan aç kalkmak. Dördüncüsü yarısını yemek. Beşincisi acıktığında yemek ve altıncısı sadece ihtiyacın kadarını almak. Şimdi sizlere bunları açıklayacağım. Bol su içmeyi açıklamaya gerek yok. Abur cubur yememeyi de açıklamama gerek yok. Zaten abur cubur biliyorsunuz ki bünyeye çok da yararlı şeyler değiller. Acıktığında ye demekle neyi kastediyorum? Yani hafif de olsa açlığınızı hissettiğiniz zaman az da olsa bir şeyler yemek. Kendinizi aşırı aç bırakmamak. Eğer kendinizi aşırı aç bırakırsanız bu sefer normalde yiyeceğinizin 2 katını yiyorsunuz. Bu da tabii bünyeye zarar veriyor ister istemez. Yarısını yemek, yarısını yemekten kastım mesela canınız 2 tane poğaça yemek istiyor. Bunun yerine 2 tane değil de bir tane poğaça yemeyi tercih etmek. Sofradan aç kalkmak şöyle, tamamen mideyi doldurmamak. Hafif biraz aç kalkarsanız eğer mideniz daha çok rahat edecek. Siz de göreceksiniz. Mesela ben bunu her öğünde eee, uyguluyorum. Özellikle de akşamları çok rahat ettim. Midem çok rahat oluyor ve rahatlıkla uykuya dalabiliyorum. Hani herhangi bir şişkinlik, bir rahatsızlığım olmuyor. Sadece ihtiyacını al kısmında da markete gittiğinizi varsayalım. Markette tabii nefsimiz her şeyi almak istiyor. Ama sadece neye ihtiyacım varı düşünün. Elinize aldığınız ürüne bakıp buna gerçekten ihtiyacım var mı diye kendinize sorun. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa evet alın. Eğer yoksa almayın. Hem böylelikle tasarruf da etmiş olursunuz. Sonuçta bünyemiz, bedenimiz ve midemiz çöplük değil. Yediğimize, içtiğimize normalde dikkat etmemiz gerekiyor ki bu bedenden de sorumluyuz. Başta çok zorlanırım gibime gelmişti ama bunları uygulayınca kolaylaştı. Ayrıca haftanın başında rahatsızdım. Mide gribi geçirdim. Tabii bunun da bir etkisi var. Çünkü iştahınız kesiliyor. İştahım kesilince işim daha da çok kolaylaştı ve bu hafta başarılı oldum. Önümüzdeki haftanın meydan okuma konusu yalnızlık. Ama biliyorsunuz ki bu konuda benim bir isteksizliğim söz konusu. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.